Mühendislik, KOBİ'de mi, kurumsalda mı, yoksa girişimcilikte mi en çok seni tatmin edecek? Herkesin peşinden koştuğu, doğru kabul edilen bir kariyer, doğru kabul edilen bir başarı standardı, doğru kabul edilen bir hayat çizgisi tanımlamalarını her yerde görüyorsunuz. Bugün bu tek doğru felsefesini yıkmaya geldik. Evet, bir süredir mühendislikte kariyeri olan arkadaşlarımla alakalı bunların yolculuğuyla ilgili videolar yapıyorum. Bu rekabetçi dünyada, artan savaşlarda ve kendimizi de iyice tanımamız gereken bu düzende bu yolculuğu iyi analiz etmemiz gerekiyor. Bir insanın karakterine göre KOBİ yolculuğu daha mantıklı olabilirken, başka bir arkadaşımın kişiliğine göre kurumsal hayat daha uygun olabiliyor. Başka bir kişiliğe göre ise girişimcilik çok daha uygun olabiliyor. Bugün bu konuları işleyeceğiz. Bu farklı yolculukların artıları, eksileri ve isterleriyle alakalı hazırlamış olduğum checklist her zaman olduğu gibi videonun ekinde İngilizce olarak bulunacak. Hazırsanız detaylara girelim. Evet sevgili mühendis arkadaşlar, bugün sizinle mühendislik kariyerindeki en önemli ikilem, hatta üçlem diye de tabir edebiliriz, konusundan konuşacağız. Şöyle bir atasözü var: akıl akıldan üstündür. Her birimizin farklı bir kariyer çizgisi var ve bu farklı kariyer yolculuğunda yürüyor olmamız birimizin diğerinden daha akılca üstün olduğu anlamına gelmiyor. Birçoğumuz gerek önüne çıkan fırsatlar, gerekse kariyerinde başvurduğu şirketlerde o an kendine dönüşlerden bir yolculuğa başlıyor. İlk işimizde genelde mümkün olan ilk fırsatı, kişiliğimize uygun olan ilk fırsatı değerlendirmekle başlıyoruz. Fakat bu yolculukta giderken kendimizi tanıdıkça nelere daha uygun olduğumuzu analiz edip artık o yolculuğa doğru kendimizi hazırlamamız gerekiyor. Warren Buffett'in bir lafı var: risk ne yaptığınızı bilmemekten gelir. İşte bu videoda bu üç ana yolun yani KOBİ mühendisliği, kurumsal mühendislik ve mühendislikte girişimcilik yollarının risklerini ve fırsatlarını anlamamız için tasarlandı. Bu üç kariyerden hangisi sizin için en doğrusu? Kişisel hikayeme geçtiğimizde 2004 yıllarında Amerika'da master'ı bitirdikten sonra bir şirkette çalışmaya başladım. Çalıştığım şirketi yaklaşık 6 aylık bir iş aramasından sonra buldum. İlk başta hayallerim, hedeflerim olan şirketlere başvurdum. Bunlar genellikle o zamanın Amerika'sında 11 Eylül olduğu için, belirli bir ön yargılar olduğu için açıkçası belirli zorluklar yaşadım. Dolayısıyla 6 ay sonra artık en yüksekteki hedefim olmasa bile bana en uygun olabilecek ve iyi anlaşabileceğimi düşündüğüm bir şirkette işe başladım. İşte orada iş hayatına girdikçe kendimi tanımaya başladım ve dinamik bir kişiliğim olduğunu, sürekli yeni hedefler arayan, kendine sürekli yeni konu alanları arayan bir kişilikte olduğumu gördüm. Diğer bir deyişle sadece belirli bir alanda tek seferlik dibine derinlemesine uzmanlıkta açıkçasından ziyade daha fazla konularda, yani bir alanda uzmanlaşmakta devam ederken diğer alanlarda da bilgi sahibi olmaya ve kendimi geliştirmeye ilgili olduğumu fark ettim. Bununla ilgili güncel de bir trend var. T şekilli profesyonel olmak diye geçiyor. Gelin bunun tanımını inceleyelim. Bugünün rekabetçi dünyasında sadece derin teknik bilgiye sahip mühendisler değil, aynı zamanda farklı disiplinler arasında köprü kurabilen profesyoneller olmak gerekiyor. Yani bir anlamda uzmanlaşırken
Yani bir alanda uzmanlaşırken diğer alanda da temel bir bilgi sahibi olmak diyebiliriz. Özellikle yapay zekanın çok hızlı bir şekilde hayatımıza girdiği bu ortamda birçok bariyeri aşmak daha kolay oluyor. Dolayısıyla bu konuda da ön yargılarınızı kırmak gerekiyor. Evet, hazırsanız detaylara girelim. Evet, bunların ilki KOBİ mühendisi olmak. KOBİ mühendisi olmak gerçeği nedir? KOBİ'de biliyorsunuz aslında birçok alana temas etme fırsatları karşınıza çıkıyor. Eğer iş hazırlamadaysanız tasarıma, tasarımdaysanız imalata, imalattaysanız kaliteye, kalitedeyseniz satın almaya, mutlaka bu birimlerle iç içe geçen bir sürü ortak kümeler oluyor. Eğer kariyerinizde mesleğinizi hızlı bir şekilde derinlemesine öğrenmek ve farklı alanlara dokunmak, farklı alanlarda kendinizi geliştirmek istiyorsanız mutlaka ama mutlaka bir KOBİ'de yol almanızı tavsiye ediyorum. En azından 3 yıl boyunca. Peki, artıları konuştuk. Handikaplar ne olabilir? KOBİ'deki handikapların en başında dinamik ortam, dinamik projeler, böyle 3 senelik, 5 senelik, 10 senelik projeler değil de 3 aylık, 6 aylık, 8 aylık, kimi zaman 4 haftalık projeler. Dolayısıyla çok hızlı bir müşteri diyaloğu, yazışmalar, hızlı bir koordinasyon, hızlı bir iyi bir planlama, iyi bir programlama ile aslında bir sürü kasınızı geliştiriyorsunuz. Hep şöyle bir söylem var. KOBİ mühendislerinin bir senede aldığı yol, aynı daldaki kurumsal mühendislerin 3-4 senede aldığı yola bedel gibi bir söylem var. Tabii ki bu her mühendis için değil. Eğer sizin karakteriniz buna müsaitse, siz bunlardan zevk alıyorsanız, kendinizi geliştirmekten, daha hızlı tecrübe kazanmaktan ve bu yeni hedeflere odaklanıp gelişmekten, diğer bir deyişle bunun tabii ki bir sonraki yolu ilerisi aslında girişimciliğe doğru giden en temel yol aslında KOBİ mühendisliğinden geçiyor. Hele ki o şirketteki birebir mentörünüz veya lideriniz veya yöneticiniz her kimse, o da eğer eğitime önem veren biri ise önünüz çok hızlı bir şekilde açılabiliyor ve kendinizi çok hızlı geliştirebiliyorsunuz. Evet, bir KOBİ'de çalışmak size eşsiz bir özgürlük ve sorumluluk sunuyor. Aynı zamanda da eğer almasını bilirseniz de yetkiyi almak tamamen sizin elinizde. Buralarda ünvanlardan çok yarattığınız değerle fark yaratıyorsunuz. Evet, kurumsal mühendisliğe geçecek olursak, kurumsal mühendislikte şirketin marka bilinirliği çok daha büyük, belki global. Dolayısıyla sağlam bir temel var. Özellikle başlangıçlar için güzel bir kariyer planlaması olabilir ve o alanda derinlemesine bir uzmanlığa doğru giden bir yolculuk. Fakat kurumsal alanda bunu bir Atlantik'e, gemiye benzetecek olursak çok büyük bir 100 metre boyundaki bir gemi veya 500 metre boyundaki bir gemi gibi düşünebilirsiniz. Orada 500 kişi, 1000 kişinin çalıştığını düşünün. Bir kişinin yaratacağı etki orada çok daha sınırlıdır. Dolayısıyla orada bir sistem hakimdir ve kendinizin öne çıkmanız, bir fark yaratmanız, yarattığınız değerle fark edilmeniz bir KOBİ'ye göre çok daha zordur. Sağlam bir temelde sınırlı bir etki alanınız vardır, sınırlı bir sorumluluğunuz vardır. Fakat işinizi iyi ve düzgün yaptığınız sürece saat gibi çarklar işler ve sistem gelişir. Buralarda belki maaş potansiyeli bir tık yüksek gibi olabilir, görülebilir. Kariyer yolları belki biraz daha netmiş gibi olabilir. Eğitim imkanları belki daha çok olabilir. Global ağlara, toplantılara dahil olma daha çok olabilir. Fakat dediğim gibi burada terfiler biraz daha yavaştır. Bürokrasi, çok ağır bir bürokrasi vardır. Etki alanı sınırlıdır. Ve büyük resmin sadece küçük bir alanına odaklanırsınız. Diğer alanlara da odaklanmanız genelde çok fazla tercih edilmez, istenmez. Bir piramide benzetebiliriz aslında.
sağlam bir temel üzerine kurulur. Yalnız zirveye ulaşmak için sabır ve strateji gerektirir. Bu yolda da kazanılan tecrübeler de evrenseldir. Kendi işini kurmakla alakalı, girişimcilikle alakalı detaylara girecek olursak, girişimcilik hakikaten bambaşka bir dünya. Özellikle içinde bulunduğumuz ülkenin ekonomik, siyasi, ticari alanı vesaire geçmişini, gündemini bir araya tutarsak sürekli değişen yasalar, sürekli değişen yönergeler, direktifler, masraflar, bunları düşünürsek açıkçası girişimcilikte birçok yönünüzün çok iyi geliştirmiş olmanız gerekiyor. Gelir potansiyeli en yüksek olan alan girişimcilik diyebiliriz. Fakat düzensiz bir gelir kaynağı olarak da not etmemiz gerekiyor. Buralarda tam bir kontrol vardır. İşinizi çok iyi biliyor olmanız gerekiyor. Yaratıcılık kaslarınızı çok iyi geliştirmiş olmanız gerekiyor. Ödeme planları, anlaşmış olduğunuz ödeme planının dışına her an çıkılabilir. Bu konuyla ilgili kendiniz yaratıcılık yapıp belki farklı taleplerle bunu kompanse ediyor olmanız lazım. Ve kendi markanızı yaşamak, geliştirmek için en büyük fırsat tabii ki girişimcilik. Dolayısıyla kendini gerçekleştirme aşamasında piramidin üstlerinde bundan bir haz alıyor olmak gerekiyor. Böyle bir kişilik olmak gerekiyor. Eksilere gelecek olursak, evet, uykusuz geceler ilk akla gelen, tabii ki yüksek risk, düzensiz bir gelir, uzun çalışma saatleri, ailenizden fedakarlıklar bununla beraber geliyor. Birçok girişimci çocuğunun büyümesini göremiyor. Çünkü iş bir, nasıl diyelim, bir aç bir hayvan gibi düşünebilirsiniz. Verdikçe alıyor, verdikçe alıyor. Hiçbir zaman işler bitmiyor ve bir son zamanlarda popüler olan iş aile dengesi anlamında en sıkıntılı dal girişimcilik diyebilirim. Bütün teknik idari yük sizin ve belki varsa ortağınızın üzerinde. Evet, bunu kendi geçmiş tecrübelerime göre yorumlayacak olursak da bu bir maraton gibi diyebiliriz. Bitiş çizgisi yoktur girişimcilikte. Bitiş çizgisi anca ve anca belki bir exit yaparak, yani şirketinizi eğer çok iyi bir dalsa, detaylara sonra başka bir videoda gireriz, belki başka bir firmaya satmak olarak düşünebilirsiniz. Ama genelde bir bitiş çizgisi yoktur. Ancak ve ancak kendi kurallarınızı kendiniz koyarsanız ve bu aşamalara gelecek bir seviyeye getirirseniz belki o zaman biraz tempo düşebilir. Fakat başarı tamamen sizin koyduğunuz stratejilere bağlı olmakla birlikte sizin dışınızdaki bütün risk faktörlerini de yönetmek zorundasınız. Stratejinizi kurduğunuz iş planınızın önemli bir konusu devletin alabileceği bir yasayla allak bullak olabilir veya uluslararası bir ihracata yönelik bir şeyse, bir ürünse, bir hizmetse, o uluslararası bir çıkabilecek bir gerginlik, bir savaş bütün her şeyi alt üst edebilir. Veya nakliye ücretlerindeki sıçramalar, işte pandemideki Çin'den bir şey ithal edecekseniz oralardaki sıçramalar, oynaklıklar, konteyner azlığı, onların temizlenmesi vesaire gibi konular, açıkçası bütün birikimlerinizi kaybedebilirsiniz. Evet, buralarda birkaç örnek vermek istiyorum. Bütün bunların hangisini seçerseniz seçin, en önemlisi, ama en önemlisi kendinizi tanımak. Eğer siz biraz daha profesyonel bir iş hayatım olsun, biraz daha iş dengem, ev hayatı dengem olsun diyorsanız, buna en yakın dal kurumsal hayattır diyebiliriz. Tabii ki kurumsal hayatta da artan rekabetten dolayı azalan personeller ve kişilerin üzerine gelen ek yükler mevcut. Bunu bir tarafa koyuyorum. Ama bu az önce bahsettiğim 3 dalın diyebilirim ki en iş ve hayat dengesi olabilecek dal kurumsal hayat diyebiliriz. Fakat kurumsal hayatın size getireceği, profesyonellikle beraber getireceği konfor alanı da açıkçası sizin orta ve ileri yaştaki
artık girişimciliği denemek isteyebileceğiniz zamanlara geldiğiniz zaman artık çok geç olabiliyor. Dolayısıyla benim burada önerim ikisini, yani kurumsallık ve KOBİ'yi mutlaka denemenizde fayda var. Buralarda kendi içinizi iç sorgulamanızı yapmak gerekiyor. Eğer kurumsala da değilseniz de kurumsaldaki arkadaşlarınızla böyle bir ara ara görüş alışverişli yapmak çok önemli. Baktığınız zaman ne olursa olsun ek gelir yaratma imkanları her zaman var. KOBİ ve kurumsal için konuşuyorum. Ek gelir için çok çeşitli imkanlar var. Bunların başında Fiverr geliyor, Upwork geliyor, Freelancer geliyor, kendi konunuzla alakalı. Dolayısıyla belki KOBİ mühendisliğinde gelir potansiyeli diğerlerine göre başlarda yola çıkarken biraz daha az görülebilir, ancak çok farklı yeteneklerinizi çok hızlı geliştirdiğiniz için ve size bu uygun bir karakteriniz varsa kariyerinizin ortalarında ek gelir elde etmek için birçok fırsatınız olacak. Evet arkadaşlar, farklı konulara değindim. Kendi tecrübelerimden de bunları paylaşmaya çalıştım. Baktığınız zaman bu konularla ilgili checklisti videonun ekinde bulacaksınız. Bir süredir video serisinde miras bırakmaktan bahsediyorum. Ve ben de bu yolculukta kendi liderlik misyonumu başlatmaya karar verdim. Bir önceki videoda da bundan bahsettim. Bu misyonun bir göstergesi olarak Ekim ayı içerisinde bir kişiyle 5 günlük bir özel stratejik liderlik buluşması gerçekleştireceğim. Bununla ilgili hazırladığım bir form var. Videonun altında linki bulabilirsiniz. Bu forma siz de soruları cevaplarsanız o kişinin kariyer yolculuğunu derinlemesine analiz edeceğiz. Mevcut durumu, hayalleri, hedefleri, kişiliği üzerinden stratejileriyle ilgili sohbet gerçekleştireceğiz ve mevcut tecrübeleri bir stratejik bakış açısıyla paylaşacağız, sohbet edeceğiz. Bir noktada geleceğin liderine bu tecrübeleri bir noktada birebir de aktarma gibi bir kendime misyon edindim. Dolayısıyla bu buluşma için seçeceğim kişi kariyerindeki en büyük sıkışma noktasını ve hayallerini, hedeflerini tanımlayan arkadaşlar arasından seçeceğim. Bu videoları yaparken kendimi bu yolculuktaki geçmiş zamanlara dönerek hazırlıyorum. Şu anda da hem uluslararası projelerde hem yurt dışındaki firmalarla diyaloglarımızda hem de yaşadığımız güncel rekabet ortamında kendimizi tanıyarak ve en uygun olduğumuz dalı seçerek yolculuğa devam etmemiz gerekiyor. Ben de şu anda bir maraton koşucusu pozisyonundayım. Dolayısıyla bu yolculukta herkese başarılar diliyorum. Sorgulayan, merak eden ve ileri doğru sürekli aksiyon alan, momentumunu kaybetmeyen tüm arkadaşlarıma başarılar diliyorum.